Evet, selam herkese. Bu videoda Avengers Endgame'den sonra tekrardan evrene geri dönmek isteyenler, işte yeni Avengers filmleri çıkacak. Onlardan önce evreni en azından bir toparlamak isteyenler veya işte yeni Spider-Man filmi gelecek. Film öncesinde tekrardan Marvel'a bir geri dönüş yapmak isteyenler için izleme sırası videosu olacak. Bu video normalde bu izleme sırası nasıl olmalı soruları yani benim için çok manasız olur. Çıkış tarihine göre seyredilmesi bence en mantıklısı. Ama bu özellikle Multiverse Saga'da bence biraz istisnalar var. İzleme sırasındansa benim şimdi videoda anlatacağım şekilde seyretmek daha en azından vasat diyebileceğimiz sagayı daha ilgi çekici hale getirebilir. Ayrıca bu videoda yapımlara önem puanı da vereceğim. Yani ona göre seyredip seyretmemeye de bir nebze karar verebilirsiniz. Şimdi hep Endgame'den sonra diye geçer bu Multiverse Saga ama aslında Far From Home Infinity Saga'yı bitiren yapımdı. Yani Far From Home'dan sonra bence direkt Spider-Man No Way Home'la Multiverse Saga'ya başlanabilir. Zaten ilk çıkan yapımlardandı ama zaten direkt Far From Home'un sonundan başladığı için Spider-Man No Way Home'la başlayabilirsiniz Multiverse Saga'ya. Ardından Multiverse ile devam edelim. WandaVision en azından Multiverse teması çok içermese de gelecek yapımlar için önemli bir yapımdı. WandaVision'dan sonra da yine bunun devamı niteliğinde Doctor Strange in the Multiverse of Madness seyredebilirsiniz. Yine Multiverse temalı bir film. Hem No Way Home hem de WandaVision'la bağlantılı diyebiliriz. Ardından şimdi bu videoda yer alacak tek animasyon yapımı olacak. Başka animasyon yapımları da var. Onlara da bakabilirsiniz ama bu sagayla en azından live action'la bağlantılı olabilecek tek yapım What If. 3 sezon yayınlandı. Üçünü de seyredebilirsiniz. Bazı bölümler iyi, bazı bölümler kötü. Genel olarak baktığımızda bence vasat bölümlerin sayısı daha fazla. En azından bu What If temasını iyi kullanamadıklarını düşünüyorum ama dediğim gibi live action'da bağlantısı olabilir. En azından bir bakabilirsiniz. İlgi çekici bölümleri seyredebilirsiniz. Ardından Multiverse konusu hiç olmamasına rağmen bu işte WandaVision'la bağlantılı olduğu için ve çok da fazla uzaklaşmamak için çünkü çıkış tarihine bakarsanız bayağı zaman aralığı var. Agatha All Along dizisini seyredebilirsiniz. Şimdi Multiverse temasından çok fazla uzaklaşmayalım. Bu saganın ana kötüsü olması planlanan Kang var. Kang şu anlık iptal oldu gibi duruyor ama bu Kang'in özellikle başrol olduğu diyebileceğimiz 3 tane yapım var. Loki sezon bir en iyi yapımlardan biriydi büyük ihtimalle bu sagadaki. Loki sezon 2'ye geçmeden evvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania ikisinin arasında seyredilebilecek bir yapım. Çok önemli bir yapım olması gerekiyordu ama işte bu Kang'den dolayı biraz önemi azaldı Quantumania'nın. Ardından çok fazla uzaklaşmadan Deadpool and Wolverine'i de seyredebilirsiniz ve böylelikle tam işte bu Multiverse, Kang olaylarını bitirmiş olacaksınız. Deadpool and Wolverine'le birlikte yine TVA ile de bağlantılı olduğu için Loki sezonlarının arkasına seyretmek daha iyi olabilir Deadpool and Wolverine'i. Şimdi Multiverse ve Kang temalı yapımları bitirdik diyebiliriz. Çok az bir şekilde biraz Supernatural tarafını gördük Marvel'ın bu sagada. Moon Knight ve Werewolf by Night yapımlarını arada seyredebilirsiniz. Hiçbir bağlantıları yok bu sagadaki diğer yapımlarla ve bir sürede görmeyeceğiz gibi duruyor. Moon Knight dizi olarak gayet başarılıydı. Werewolf by Night'ta özel sunum olarak. Ardından iki tane yapım var. Biri film, bir dizi birbirleriyle bağlantılı olarak ard arda çıksaydı daha iyi olurdu ama yine büyük bir zaman aralığı var çıkış tarihlerinde. Black Panther, Wakanda Forever ve Ironheart. Wakanda Forever işte T'Challa'nın ölümünden sonra Shuri'nin Black Panther oluşunu anlatıyor diyebiliriz. Ironheart'ta ilk olarak Wakanda Forever'da görmüştük. Daha sonrasında hemen Wakanda Forever'dan sonra yine birbirleriyle bağlantılı. Şimdi biraz daha tanıdık karakterlere geçelim. Thor: Love and Thunder filmi maalesef en kötü yapımlardan biri. Yani tekrardan Thor'u görmek isterseniz bakabilirsiniz ama maalesef kötü bir yapım ve Thor'un da başka bir bağlantısı yok bu sagada. Guardians of the Galaxy'nin Thor'la bir bağ vardı. Thor Love and Thunder'da gözüküyorlar. Ardından Guardians of the Galaxy Holiday Special'da Drax ve Mantis'in kısa bir macerası var ama yine de özellikle üçüncü filmden önce bence seyredilmesi gerekiyor. Yine bir özel sunum, kısa bir yapım. Ve Guardians of the Galaxy Volume 3 ile de aslında Guardians'ları bir daha görmüyoruz. Bu 3 filmde 3 yapımda gözüküyorlar ve Thor da başka yapımda gözükmüyor. Bu üçlü de bence bir paket halinde seyredilmeli.
Evrene yeni katılan bir karakterin dizisiyle devam edelim. Miss Marvel. Çok iyi bir yapım değildi. Sonraki yapımlarda onu bağlıyorlar ve daha da görmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden en azından seyredilmesi gereken bir yapım belki diyebiliriz. Ardından Secret Invasion maalesef harcanılan bir event oldu. Spoiler vermeden maalesef beceremediler. Ve Miss Marvel'la Secret Invasion'ın bağlandığı yerde The Marvels, yani direkt bağlanmıyor ama Nick Fury işte Miss Marvel, Marvels filminde bağlanıyor. İşte Monica Rambeau var. Monica Rambeau WandaVision'da da gözüküyor ama açıkçası direkt WandaVision'dan işte o temalardan sonra seyretmek biraz mantıklı olur mu bilemedim. O yüzden burayı koydum ama bu paket halindeki şeyler yer değiştirebilir yani. Ama bu paketler dediğim filmler üst üste seyredilirse daha keyifli olur en azından diye düşünüyorum. Bu film çok beğenilmedi ama özellikle jenerik sonrası sahnesi çok önemli. Onun bayağı bir önemi var. O yüzden daha aşağılarda da seyredilebilirdi. Daha üstlerde de seyredilebilirdi. O yüzden ortaya koydum bu paketi. Yine bu sagada evrene katılan iki karakterin yapımıyla devam edelim. Shang-Chi ve She-Hulk. Biri film, biri dizi. Shang-Chi gayet başarılı bir yapımdı. Maalesef onu bir daha hiç görmedik. Bu sagada o büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Yani hiç bağ olmadı. Jenerik sonrası sahnesinde bir Avengers tease'i var gibi ama o da Kang'la alakalı olduğu düşünülüyordu aslında ama çok bir bağı da olmayabilir. O yüzden onu buraya koydum. Yani aslında daha önce çıkıyor, bayağı önce çıkıyor. Ama hiçbir bağ olmayacak gibi duruyor bundan sonra. O yüzden çok büyük bir önemi yok. Yani istediğiniz zaman seyredebilirsiniz. She-Hulk da yine öyle. İstediğiniz zaman seyredebileceğiniz bir yapım. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Son iki paket kaldı. Black Widow aslında ilk çıkan filmdi bu sagada. Buraya koymamın sebebi Yelena Belova aslında. Onunla ilgili çok büyük planları var gibi duruyor Marvel'ın. Onun hikayesini daha olabildiğince yakın şekilde seyredin diye buraya koydum ve yani ne zaman seyrederseniz seyredin. Çok bir önemi yok. Çünkü Civil War'dan hemen sonrasında geçiyor bu film. İşte tanıttığı bazı yeni karakterler var. O kadar. Ardından Hawkeye, çünkü spoiler vermeden jenerik sonrası sahnesiyle direkt bağlantılı oluyor. Hawkeye'da ilk dizilerdendi. Gayet başarılı bir yapım bence. Ben seviyorum. Ardından yine Hawkeye'in hikayesi değil ama Hawkeye'dan karakterin hikayesinin devam ettiği Echo. Echo'nun hikayesi devam ediyor kendi mini dizisinde. Ardından da spoiler vermeyeyim. Aslında versem de çok bir şey yok çünkü herkes biliyordur büyük ihtimalle ama yine de vermeyeceğim. Oradan da bir başka karakterin hikayesi Daredevil Born Again'de devam ediyor. Bu sırayla seyretmek en azından daha güzel olacak bence. Hawkeye, Echo, Daredevil, Born Again özellikle. Black Widow'da jenerik sonrası sahnesinden dolayı burada. Ve son artık en önemli yapımların olduğu yer belki de Avengers filmleri için. Eternals'la başlayalım. Eternals aslında her yerde seyredebilirdiniz her sırada. Sadece Eternals'taki işte Celestial'ların tek lafı, yani o Celestial'lar filmin sonunda daha da bir önemi oluyor. Tek konuşma Captain America'nın filminde olduğu için burada. Ama Captain America filminden önce de Falcon and the Winter Soldier tabii ki de kesinlikle seyredilmesi gerekiyor. O da ilk çıkan dizilerden. Buraya koymamın sebebi işte hem Captain America Brave New World'dan hem de Thunderbolts'tan hemen önce seyredilebilir diye. Captain America Brave New World ve Thunderbolts zaten bu sene çıktı. Captain America filmi çok iyi değil ama Thunderbolts bence gayet iyi. Ve son olarak da henüz sinemalarda sanırım hala da ama yakında dijitale düşer. Fantastic Four First Steps. Zaten Thunderbolts'la jenerik sonrası sahnesiyle bağlantılı ama zaten son, yani Doomsday'den hemen önceki film olacak gibi duruyor. Bağlantı bakımından Spider-Man Brand New Day ne kadar bağlantılı olur bilemiyorum çünkü. Jenerik sonrası sahneleri zaten Thunderbolts ve Fantastic Four First Steps'in Russell'lar tarafından çekildi. Yani filmde de direkt olabilir o sahneler. O yüzden en son seyredilmesi gereken yapımlar kesinlikle. Böyle bir izleme sırası oluşturdum. Dediğim gibi bazı paketler arasında yer değişikliği yapabilirsiniz. Yani her Wakanda Forever Ironheart'ı önce seyretmişsiniz. Moon Knight ve Werewolf by Night'tan hiçbir fark olmaz. Sadece bu paketler özellikle paket içerisindeki yapımlar o sırayla seyredilirse daha mantıklı. Hem evren içerisindeki zaman çizelgesine de uyan bir şekilde olur. Böyle bir izleme sırası oluşturdum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.